Hani fazla uzatmadan gördüğümüz fotoğraf Suriye normalleşmeye çalışıyor. İlk önce bir toprak bütünlüğü, o silahlı gruplar meselesi var. Bugün Deir ez-Zor'da da ilginç bir şey oldu. Son dakika. Deir ez-Zor Fırat'ın iki yakasındaki bir şehir. Şimdi batı kısmı, merkezi batıda. Harita alalım mı? Harita üzerine göstermek ister mi? ABD iki köprüyü vurdu. Yani Deir ez-Zor'a bugün Şam'a bağlı bir askeri polis yapısı geldi. Halep'teki askeri polis yapısı. Kentin kontrolünü sağladılar. Harita alabiliriz Ondan sonra bu çok önemli bana göre. Fazla da uzatmadan o iki köprünün vurulması. Şimdi Deir ez-Zor, harita üzerinde zaten şu konuşacağız uzun uzun. Fırat böyle geliyor. Deir ez-Zor'un iki yakası diyelim. Karşıya bağlayan iki köprü var. Evet. Akşam saatlerinde ABD SİHA'ya havadan uçaklarla bunu vurdu. Yani diyor ki buradaki gruplara yeni bunlar Şam yönetimine bağlı olduklarını ilan etti. Fırat'ın doğusuna seni geçirmeyeceğim. Şimdi Rakka'da da bugün gerginlik vardı. 3 kişi Haseke ve Rakka'daki olaylarda yaşamını yitirdi. Yani bu hatta biraz gerginlik ve hareket var. İşte Blinken'ın Ankara ziyareti ama bu köprü vurulması çok önemli. Yani silahlı gruplar burada Fırat biraz genişliyor. Bu köprü olmadan karşıya geçemezler. Başka türlü geçmek zorunda. İlk defa yani bu süreçte Esad devrilirken bu hatta İranlı milis ve Esad askerlerine iki tane hava saldırısı var. Ondan sonra ilk defa ABD bu hatta sahneye çıkarak iki köprüyü havaya uçurdu. Ama daha çok yani sahanın bugün yani her gün Sümeyye Hanım, Suriye o kadar hızlı ki günlük. Bugünkü gündem Şam ve İbrahim Kalın'ın ziyareti. Bunun yansımalı olacak. Ben burada Emevi Camii'ne ziyaret medyada ön plana çıksa da benim görüşüm o 5,5 saatlik yeni yönetimle yaptığı, bakanlarıyla, heyetiyle yaptığı şey. Bunun bir sonucu olarak yani oradaki ne konuşulduğunu anlamak için bir ipucu. Hemen Türkiye Büyükelçiliğinin açılacağı ve bir maslahatgüzar atandı. Demek Türkiye yeni Şam yönetimiyle ilk diplomatik temasa geçen ülke oldu. Bu çok önemli. Ama şey de var değil mi Ayhan Bey? Bazı Arap ülkelerinin büyükelçilikleri açıldı bu Suriye yakınlaşmasında. Yani Esad döneminde de bazı şeyler büyükelçiliklerini geri döndürdüydü ama onun durumunu bilmiyorum. Türkiye'nin adı bu. Diplomatik olarak da Şam'da başladı. Bekleyip göreceğiz. Pazar günü okullar açılacak. Ben onu da takip edeceğim. Onu ilan ettiler. Eğitim nasıl olacak? Değil mi? Yani bakalım nasıl bir eğitim ve tarzlar olacak. Bir de Şam'daki arkadaşlarımız şeylerin çıktığını söylüyor. Ağır silahlı grupları. Yani eskisi kadar yol kenarlarındaki tankları kaldırmışlar. Yani o görselleri. Evet, sahadaki arkadaşlarımız da benzer cümleler kurdu. Türk medyasına röportaj vermeye başladı. Yani onunla konuşan Türkiye'nin ilk şeyi Türkiye'nin kendine çok yardım etti ve yeni dönemin en önemli aktörlerinden biri olacağını söyledi. Peki ben bir de son olarak şeyi merak ediyorum. Şimdi sivil uçuşlar hava sahasını açtılar. Yeni yönetim bu bölgeyi Ruslar kontrol ettiği hava sahasını bu bölgeyi de ABD. Bu uçuşlarla konusu nasıl bir adım atacak? Hava gücü yok. Yani nasıl bir karar alacak? Bekleyip göreceğiz. Teşekkür ediyorum Güngör Bey. O görüntüleri, MİT Başkanı'nın görüntülerini tekrar rica edebilir miyim ortaya? Bir de Ayhan Hocam'ın yorumlarını merak ediyorum. Ayhan Hocam böyle gelebilir misiniz? Görüntüleri alalım. Üzerine hem bugünü hem yarını konuşmanızı rica edeceğim. Bir de tabii ki Blinken'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi de önemli. Biz girizgahta bir kısa hızlıca değindik ama sizin de yorumlarınızı bekleriz. Buyurunuz. Öncelikle Sümeyye Hanım, burada bence ilk dikkat çekici mesele biz buraya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kişiyi veya doğrudan Hakan Fidan'ı da gönderebilirdik Türkiye olarak. Veya başka siyasi görevi olan bir kişiyi de gönderebilirdik. Ama en başından buraya İstihbarat Başkanı, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın gönderilmesi bence siyasi mesajın yanında bir de askeri operasyonel bir mesaj içeriyor. O da şu, yani ben burada Türkiye'nin kesinlikle bir rol çalmak gibi bir derdi olduğunu düşünmüyorum. Ama şu an Suriye'ye özellikle bir tarafından doğusundan PKK, YPG tehdidi var yeni Suriye hükümetine. Dün konuklarımızdan biri şöyle söylemişti Ayhan Hocam. Belki de yeni Suriye'nin ordusunu Türkiye şekillendirecektir. Tabii ki yani bence belki değil çok yüksek ihtimalle Türkiye şekillendirecektir. Bir taraftan İsrail'den bir tehdit var Golan Tepeleri üzerine. Diğer taraftan PKK, YPG üzerinden tehdit var. Bence bunun aslında İbrahim Kalın'ın buraya gelmesinden önce biz mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan almıştık. Suriye'nin topraklarına, üniter yapısına göz diken gruplar, ülkeler,
kişiler, kurumlar karşısında Türkiye Cumhuriyeti'ni bulacak demişti. Bunun sade bir retorik olmadığını, sahada gerçek bir karşılığı olduğunu bugün İbrahim Kalın'ı oraya bence Cumhurbaşkanı Erdoğan göndererek o mesajı çok açık ve net bir şekilde verdi. Şimdi yeni Suriye hükümetinin önünde hep söylüyorum 3 tane mesele var. İkisi daha çok askeri, tabii ki diplomatik yanı da var ama ön plana çıkan mesele askeri, birisi de daha çok siyasi bir mesele. O 3 meseleden birincisi yeni bir devlet kurmak. Sonuçta o 2 yıldızlık bayrağın yerine 3 yıldızlı bir bayrak geldi. Eski Bağız rejimi, o devlet, eski devlet yıkıldı. Yeni bir devlet kurulacak. Evet. Bütün yönetim şekli, şeması, başbakanı, bakanları, işte Güngör Bey bahsettiği eğitimine kadar, belediye hizmetlerine kadar her şey değişecek. Bakın Sümeyye Hanım, mesela belediye hizmeti diyoruz ya, çok basit bir şey geliyor. Ama siz Suriyelilere sorun, 2011 yılındaki protestoların 5 tane sebebini sorsanız biri kesinlikle belediye hizmetleri olur. Bunun bir değişik versiyonunu mesela Lübnan'da da görüyoruz. Belediye hizmetleri, çöp toplama vesaire yok. Belediye hizmetleri çok büyük bir mesele. Evet. İşte okulları, eğitimi, en sıradan bakanlıkların işleyişi vesaire, bir devlet kurulacak. Bu devletin kurulmasında bence Suriyelilerin, yeni Suriye yönetiminin Türkiye Cumhuriyeti gibi çok büyük bir arkasında desteği var. Diğer iki mesele de doğusundaki PKK-YPG tehdidi, ki bugün gördük. Amerika Birleşik Devletleri 2 tane köprüyü burada Deir Zor bölgesindeki 2 köprüyü yıkarak aslında Fırat'ın doğusunda ben PKK-YPG'yi korumaya devam edeceğim mesajını verdi. Şimdi yeni Suriye hükümeti öncelikle bu kalan sarı bölgeyi tamamen temizlemek, yeşile döndürmek ve üniter yapısını korumak isteyecektir. Bu birincisi, askeri ve diplomatik anlamdaki sıkıntı. İkincisi de şu Golan Tepeleri dediğimiz bölge. Bu Golan Tepeleri 1967 yılında, 1967'deki savaşta İsrail tarafından işgal edildi. Sonrasında bir buffer zone dedikleri İngilizce, yani iki savaşan taraf arasında bir bölge oluşturuluyor. Burada çatışmasızlık bölgesi oluşturuluyor ve iki tarafın karşı karşıya gelmesi engelleniyor.